1892 yılının Ağustos ayında Massachusetts'te korkunç bir cinayet işlendi. Bölgenin varlıklı ailelerinden olan Borden'ların evinde Andrew ve eşi Abby Borden kafaları baltayla parçalanarak öldürülmüş halde bulundu. Olayın bir numaralı sanığı ise Andrew Borden'ın ilk eşinden olan kızı Lizzie Borden'dı. Cinayet ve katil zanlısı Lizzie Borden'ın tuhaf hayat hikayesini sizler için derledik. Annesini küçük yaşta kaybeden Lizzie, babası Andrew, üvey annesi Abby, ablası Emma ve evdeki tek hizmetçi olan Bridget ile birlikte yaşıyordu. Yaşı itibariyle evde kalmış gözüyle bakılan Lizzie, hatırı sayılır zenginlerden biri olan babasının cimriliği yüzünden büyük sıkıntı yaşıyordu. Komşuları Lizzie ve Emma'ya acıyor, kardeşler de kendilerinden daha kötü durumda olan fakat çok daha konforlu bir hayat süren bu insanlara gıpta ile bakıyordu. Lizzie başkalarına ait olan şeylere sahip olmak için can atıyordu. Öyle ki gittiği dükkanlardan ufak tefek şeyler çalmaya bile başlamıştı. Lizzie bir kriptomandı ve sandığının aksine babası da bu durumdan haberdardı. Lizzie'nin çaldığı şeylerin parası her ay Andrew Borden tarafından karşılanıyordu. Borden özellikle kasabanın en büyük dükkanlarından bir şeyler çalmayı seven kızının yaptıklarını yüzüne vurmuyor ve çaldıklarının her ay kendisine faturalandırılmasını istiyordu. Andrew Borden çevresindekiler tarafından pek sevilmeyen bir insandı. Bundaki en büyük etken ise cimri biri oluşuydu. Buna rağmen Lizzie'nin hırsızlıklarının üstünü örtmeye çalışıyor ve kimseye bu konuyla ilgili tek laf etmiyordu. Ancak kızına hoşgörüyle yaklaşan bu adam evinin ihtiyaçlarını görmezden geliyor ve adeta ilkel şartlarda bir yaşam sürmeye devam ediyordu. Andrew Borden emekli bir iş adamıydı. Evleri haricinde en az $500.000 bir serveti vardı. Ancak Borden hanesi bir mezbahadan farksızdı. Evde bir tuvalet bile bulunmuyordu. Dışkılar kovalarda biriktiriliyor ve sonrasında dışarı atılıyordu. Lizzie ve Emma ise bu durumdan çok rahatsızlardı. Çok daha rahat şartlarda yaşayabilecekken böylesi bir hayata katlanmak zorunda bırakılmışlardı. Bu yüzden de babalarıyla sık sık kavga ediyorlardı. Bir gün baba ile kızlar arasında kavga o kadar şiddetlenmişti ki kızlar evi terk etmiş ve uzun süre dönmemişlerdi. Cinayetten önce evde büyük bir hırsızlık vakası yaşanmıştı. Lizzie, Emma ve hizmetçilerin evde olduğu sırada eve hırsız girmiş ve kimsenin ruhu bile duymadan $50.000'la evdeki mücevherlerin bir kısmını çalmıştı. Gündüz vakti evde birileri varken böyle bir hırsızlığın yaşanması gözleri Lizzie'ye çevirdi. Lizzie'nin kleptoman oluşu hakkındaki şüpheleri arttırıyordu. Ancak Andrew Borden olayın üstünü örttü ve düşmanları olduğunu söyleyip konuyu kapattı. Cinayetten 2 gün önce yine garip bir olay olmuştu. 2 Ağustos günü karın ağrısıyla uyanan Andrew ve eşi Abby Borden zehirlendiklerini iddia ederek doktor çağırdılar. Ancak muayene için gelen doktor bu iddiayı ciddiye almadı ve muhtemelen evde tüketilen ucuz yiyecekler yüzünden gıda zehirlenmesi yaşadıklarını düşündü. Üstelik vücutlarında herhangi bir zehir izine de rastlanmamıştı. Olayın ertesi günü Lizzie eczaneye giderek böcek ilacı olarak kullanmak için borik asit almak istedi. Ancak eczacı bu isteğini geri çevirdi. Zaten Lizzie'nin en büyük cinayet zanlısı olmasının sebeplerinden biri de buydu. Çünkü ailesini zehirlemek istemiş olabileceği düşünülüyordu. 3 Ağustos'ta Lizzie'nin öz dayısı John Morse aileyi ziyarete geldi. Andrew Borden ile iş konuşmak ve Borden çiftliği ile ilgili yapacaklarını Andrew Borden'a danışmak istiyordu. Aynı günün akşamında Lizzie komşusu Alice'i görmeye gitti ve evin etrafında şüpheli kişilerin dolaştığından bahsetti. Lizzie birilerinin babasına zarar vermesinden korkuyordu. Cinayet günü Lizzie'nin dayısı John ve babası Andrew erken saatlerde dışarı çıkmışlardı. Evde ise üvey annesi Abby, hizmetçi Bridget ve Lizzie kalmıştı. Abby ve Bridget temizlikle uğraşıyor, Lizzie de odasında oturuyordu. Abby, hizmetçi Bridget'a dışarı çıkıp pencereleri silmesini söyleyip genç kadını dışarı yolladı. Hizmetçi Bridget yaklaşık 1 saat boyunca dışarıda kaldı. Andrew Borden 11 sularında eve döndü. Kapıyı hizmetçi Bridget açtı. O sırada yukarıdan bir kahkaha sesi işitilir gibi oldu. Aşağı inen Lizzie, üvey annesinin nerede olduğunu soran babasına bir haber geldiğini ve Abby'nin hasta bir arkadaşını ziyarete gitmek için dışarı çıktığını söyledi. Andrew bunun üzerine gidip bir kanepeye uzandı. Lizzie ise balık avlamak için gerekli malzemeleri almaya ahıra gitti. Geri döndüğünde tüyler ürperten bir görüntüyle karşılaştı. Babası kafası parçalanmış bir halde kanepede yatıyordu. Lizzie çığlık çığlığa odasında dinlenmekte olan hizmetçi Bridget'a seslendi. Komşulara haber verip polis çağırdılar. Yaşanan bu kaosun ardından Abby'nin cansız bedeni de odasında yüzü koyun halde bulundu. Cinayetlerin arasında yaklaşık 2 saat vardı. Cinayet silahı ise bir baltaydı. Evin bodrum katında sapı kırık bir balta bulundu.
Ancak onun da cinayet silahı olduğu kesin değildi. Cenazeden sonra Lizzie tutuklandı. Bütün deliller onu işaret ediyordu. Birdenbire balık tutmaya heveslenmesi akıl karıştırıcıydı. Üvey annesi ve babasıyla olan ilişkisi de ortadaydı. Lizzie ise cinayetlerle alakasının olmadığını söylüyordu. Kendisini mahkemede savunması için şehrin en ünlü iki avukatını tutan Lizzie bir anda basının ilgi odağı oluverdi. Komşuları Alice, Lizzie'nin cinayetlerden 3 gün sonra üzerinde kırmızı lekeler olan mavi bir elbiseyi yaktığını söyledi. Bu iddiaya göre o elbise cinayet günü Lizzie'nin üzerinde olan elbiseydi. Ancak ne Lizzie'nin kleptoman oluşu, ne de babasıyla olan ilişkisi, ne de herkesin gözü önünde yaktığı ve cinayet günü aslında üzerinde olmayan o mavi elbise yeterli deliller değildi. Çünkü Lizzie bir katilse elbiseyi gizlice yakmak yerine neden herkesin gözü önünde yakmıştı? Bu durum mantığa aykırıydı. Lizzie elbisenin boyalı olduğunu ve lekeler çıkmadığı için elbiseyi yaktığını söylemişti. Üstelik Alice koyu bir Katolikti ve mahkemede yalan söylemeyeceğini Lizzie de biliyordu. Bunu bilmesine rağmen önünde böyle bir işe girişmesi çok saçma olurdu. Cinayet silahı da Lizzie'yi suçlayabilecek türden değildi. Baltanın sapı olmadığı için parmak izi tespit edilemiyordu. Lizzie mahkeme sırasında pek çok kişiden destek gördü. İnsanlar Lizzie'nin katil olduğuna inanmıyor ve serbest kalması gerektiğini düşünüyorlardı. Dava sonunda Lizzie suçsuz bulundu. Bunun da biraz da ilk sorguda avukatının olmayışı ve hemen hemen aynı ifadeyi verişi etkili olmuştu. Lizzie hayatının geri kalanını ailesinden kalan mirasla sürdürdü. Kalan parasını da hayvanları koruma derneklerine bağışladı. Cinayetleri kimin işlediyse hala muamma.